Gülümseten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir ve örgülerimi, videolarımı her zaman sizler de takipte kalabilirsiniz. Zil kısmını da aktif hale getirerek her örgü video paylaşımımda mutlaka sizlere bildirim gitmesini sağlamış olursunuz. Bugünkü örgü anlatımımda tek renkle ördüğüm, bir kerede örülüp biten bayan patik çorap yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte örmüş oluruz. Gerçekten çok kolay bir patik modeli oldu. Yapımı da çok kolay. Her ayak numarasına kolaylıkla uygulanabilecek bir model oldu. Böyle bir günde örüp ayağınıza giyip kullanmaya başlayabilirsiniz. Çeşitli şekillerde de süsleyebilirsiniz. Ben böyle sade yaptım. Bunun için gerekli malzemelerim: patiklik ipim var tek renk, 3 mm şişlerim var, bir adet de bu şekilde iğnem var. Patiğim ise 36, 37, 38 ayak numaralarına kadar olur. Bakın böyle haroşa örgü olduğu için istediğimiz kadar esneyebilen de bir örgü modeli. Şimdi örgümüzün yapımına başlayalım. Öncelikle ilmek atarak başlayacağız. Tek parçadan öreceğiz patiğimizi. İpimi ben boynuma atarak örüyorum. İlmeklerimi ise bu şekilde atıyorum. Her ayak numarası için 2 veya 4 ilmek eksik veya fazla atarak diğer ayak numaralarına da uygulayabilirsiniz modelimizi. Toplam 54 tane ilmek atalım. Evet, 54 tane ilmeğimi bu şekilde atmış oldum. Şimdi lastik örgümüze başlıyoruz. Burası örgümüzün arka yüzü. İlk ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum. Diğer ikisini ters olarak öreceğim. 2 ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya geçirdim. İlk sırada ilmeklerimiz biraz sıkı olabilir. 2 tane düz öreceğim. 1 2 2 tane de düz ördüm. 2 ters, 2 düz şeklinde bu sırayı tamamlayalım. Evet, en son bakın 3 tane ilmeğimiz düz olacak. Hep sonuncu ilmekleri de düz olarak örüyorum ve kenarlarımız daha düzgün ortaya çıkıyor. İlk ilmeği örmeden alıp en son ilmeği hep düz örelim. Kenarlarımız daha düzgün olsun. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Burada ilmekleri göründüğü gibi öreceğim. İlk ilmeği örmeden alıp bakın burada 2 ilmeğim ters görünüyor. Onları ters örelim. 2 tane ilmeğim düz görünüyor. Onları düz örelim. Burada 2 ilmeğim ters örelim. Bakın 2 ilmeğim düz. Onları düz örelim. Böyle ters ve düz ilmeklerimiz ortaya çıkmış oldular. Örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ilmekleri göründüğü gibi örmeye devam edelim. Tersleri ters, düzleri düz olarak örelim. Ve 2 ters 2 düz lastik örgümüzü oluşturmuş olalım. Şimdi ben size biraz örelim. Sıra sayısını da vereceğim. Evet, bu şekilde lastik örgümü tamamladım. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Bakın şu kısımlarını sayıyorum düz örgülerin. Bakın şöyle. Bunlar böyle 10 tane olunca örgünün arka yüzüne geçiyorum. Ve burada artık lastik örgümü bırakıyorum. İlmeklerin tamamını ters olarak örüyorum. Burası örgümün arka yüzü. Tüm ilmekleri böyle ters olarak sıra sonuna kadar örelim. Örgümün ön yüzüne geçtim. Arka yüzünü bitirdim. Şimdi ön yüzünde de yine ilmeklerin tamamını ters olarak öreceğiz. Örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ben ilmekleri ters olarak örüyorum ve haroşa örgüyü bu şekilde oluşturuyorum. Bakın bir diş haroşa sırası oluşturduk. Şu an örgümüzün ön yüzündeyiz. Böyle ilmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örelim.
Ve bu şekilde bakın haroşa sıralarını oluşturalım. Toplam bunlar 28 diş olana kadar örelim. Evet, şimdi sıralarımı tamamladım ben. Gerçekten çok güzel bir örgüsü oldu patiğimizin, bakın. Gri rengimiz de modele çok yakıştı. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Ön yüzünden şu haroşa sıralarını saydığımda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ve 28. 28 diş haroşa sırasını örmüş oldum. Örgümün ön yüzündeyim. Şimdi tekrar lastik örgümüze başlayacağız. Burada yapmış olduğumuz. Burada başlarken nasıl başladıysak aynı şekilde başlayalım. Çünkü eşit olsun düz ve ters sayılarımız. Orada başlarken ilk başta nasıl başlamıştık? İlk ilmeği örmeden almıştık. Diğer iki ilmeği ters örmüştük. Sonra 2 düz örmüştük. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz şeklinde böyle sırayı tamamlayalım. En son yine 3 tane düz ilmeğimiz kalıyor. Bakın burada da yine en son 3 düzle bitirmişiz. Örgünün arka yüzüne geçtiğimde ise ilmekleri göründüğü gibi öreceğim. İlk ilmeği örmeden alıp bakın 2 ilmeğim ters öreceğim. 2 ilmeğim düz görünüyor, onları düz örüyorum. 2 ters, 2 düz ilmekleri göründüğü şekilde örmeye devam edelim. Örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde yine aynı şekilde öreceğiz. Tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. Yine bakın buradaki lastik örgüyü yaptık. Şimdi bu taraftakini yapıyoruz. Şuraya. Yine eşit sayıda, eşit uzunlukta yapacağız. Şimdi örmeye devam edelim. Evet, burası örgümün ön yüzü. Yine düz örgülerimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra ördük. Burası örgümüzün ön yüzüydü. Arka yüzüne geçelim. Arka yüzünde ilmeklerimizi keserek artık patiğimizin örgüsünü bitirmiş olacağız. Bunun için 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Kalan ilmeğimi yine tekrar diğer şişime alıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği yine diğer şişime alıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişime tekrar alıyorum. Bu şekilde tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayalım. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da şöyle bir defa ters olarak örelim. Sonrasında ipimi kısa kesiyorum. Dikmek için başka bir ip kullanacağım. Ve patiğimin örgüsünü tamamlamış oldum. Bakın böyle tek bir parçadan oluşan bir örgümüz oldu. Ve şimdi patiğimin dikimine başlayacağım. Bunun için bu patiğimizde aynı olması için dikişleri bakın. Buraya ters örgülerim denk gelmiş. O yüzden bu taraf patiğimin ön yüzü olacak. Yani şu kısmı olacak. Ters örgüler ön yüze denk gelmesi için. Burası da olabilirdi ama bu patiğimi bu şekilde yaptığım için aynısı olması için yine ona dikkat edelim. Burasını şu kısmı yaparsak farklı bir şekil ortaya çıkar. Şimdi siz ilk patiğinizi dikerken bu tarafı da şu kısmı yapabilirsiniz. Ya da bu kısmını. Ama birini ördükten sonra diğerini dikerken dikkat edin aynısı olsun. Şimdi bu kısmı şu kısım olacak. O yüzden bu kısmı da taban kısmı olacak. Şöyle tersini çevirelim. Şurayı dikelim. Öncelikle bakın buradan şöyle başlıyorum. Düğümlemedim. Çok da çekmiyorum ipim. Bakın tek kanatlarına batıyorum. Böyle burada bir büzme işlemi yapacağım için bunu yapıyorum. Bu arada patiğimin tersindeyim şu an. Tersinden dikiyoruz. Bakın diker gibi terliyorum böyle. Evet, bakın tam bunun dengine geldik. Burada şöyle
Biraz daha çekelim. Burada bir büzme işlemi yapıyorum ki ayağı giydiğimizde bir sivrilik olmasın diye. Böyle sıkıca düğümleyelim. Bakın sizlere göstereyim. Bakın şöyle bir yuvarlama işlemi yapmış olduk. Şimdi buradan sonra artık dikebiliriz. Yine iç kısımlara batıyorum. Bakın içteki ilmeklerime. Şöyle iç kısımdaki ilmekleri alalım. Böyle şuraya kadar dikerek gelelim. Evet, şimdi düz tarafını çevirelim bakın. Burası bu şekilde patiğimizin şu kısmı oldu. Şimdi bu kısmını dikeceğiz. Yine tersinden dikeceğiz. Burayı yaptığımız şekilde aynısını buraya da yapacağız. Bakın tersindeyiz. İkiye katladım. Burayı biraz daha uzun bir büzme işlemi yapalım. O yüzden burayı uzun tutuyorum. Yine böyle ilmekleri terleyerek geçirelim. Yine tam karşısına gelene kadar aynı işlemi yapalım. Evet, bakın burası parmak uç kısmı olacağı için burayı biraz uzun yaptım. Şöyle bu taban kısmından uzun yaptım ki şurada bir toplanma olmasın. Ayağı tam otursun diye bu işlemi yaptım. Şimdi tekrardan şöyle büzerek şöyle bir bağlayalım bakın. Bu işlemi şöyle sıkıca yapalım. Şöyle sizlere göstereyim. Bakın. Şimdi dikebiliriz artık. Uç kısma kadar dikelim. Yine ilmeklerin böyle iç kısımlarından alarak dikelim. Evet, bakın burasını da patiğimi dikmiş oldum. Buradakiyle aynısını buraya da yaptım. Şimdi ama bunu bu kısmında dikeceğiz. Şimdi şöyle başlayalım. Yine ilmeklerin iç kısımlarına batacağız. Yani iç kısımlarından teyelleyerek dikeceğiz. Şöyle bakın. Bir ilmek alarak bir buradan alacağız. Bir buradan, bir bu taraftan. Böyle burayı mesela giyerken ne kadar açıklık olmasını istiyorsanız o kadar dikebilirsiniz. Şuraya kadar da, buraya kadar da. Bakın bu şekilde ben 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz örgü olana kadar dikmişim. Şuradaki ters örgüde dikmeyi bırakmışım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz ya da diktikçe ayağınıza ölçerek karar verebilirsiniz. Ben dikerken o şekilde yaptım. Diktim, ilerledim, sonra manken ayağımı ölçtüm ya da kendi ayağınıza ölçebilirsiniz. Babet formunda istiyorsanız biraz daha kısa yapabilirsiniz. Daha da uzun yapabilirsiniz. Ayağı giyilebilecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet, dikimini tamamladım. Dikilmiş, bitmiş hali bu şekilde olacak patiğimizin. Bakın ben bu kadarlık bir açıklık bıraktım. Onu kararı size kalmış. Şimdi manken ayağıma da giydiriyorum. Gerçekten çok kolaylıkla örebileceğiniz bir patik modeli oldu. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın.